Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi laptopuma Windows 11 kuracağım. Devamlı güncellensin diye böyle ara ara Windows kurumlarını göstereceğim. Laptopum Lenovo. Biliyorsunuz ilk önce boot olayını ayarlamamız gerekiyor. Yani neyden başlangıç yapacağımızı. Şimdi ben Ventoy üzerinden kuracağım. Ventoy'u da bilmeyen arkadaşlar Ventoy videomu izlesinler. Bilmeyenler için o videoyu izlemelerini tavsiye ediyorum. Ventoy çok kullanışlı olduğu için, yani içine bir sürü işletim sistemi, kurulum izosu atabildiğim için bunu kullanıyorum. Yoksa ben her seferinde şey yapmak istemiyorum. Rufus'la her seferinde yazıp silmek istemediğim için, bu daha avantajlı olduğu için bunu kullanıyorum. Kısaca bunu özet geçeyim. Şimdi Ventoy USB'mi taktım. İçinde Windows 10'dan tutun da Linux'lara her şey, bütün işletim sistemlerinin içine attığım bir USB bu. 512 GB. Şimdi benim Lenovo laptopumun BIOS tuşu F2. Sizin laptopunuzda farklı olabilir. Bunu internetten bakabilirsiniz. Ama genelde F1, F2, F10 bu tuşlardan biridir muhtemelen. Veya del tuşu, masaüstü bilgisayarlarda del ve F2'dir genellikle. Yani del, delete tuşu, del, F2, F1, F10, bazılarında farklı da olabilir. Yani geneli böyledir ama onu da söyleyeyim. Bunları deneyebilirsiniz ya da internetten sizin cihazınıza ait BIOS tuşunu öğrenebilirsiniz modelini yazarak. Şimdi buradan boot'a geliyoruz. Burası UEFI'de kalıyor. Şimdi burada bakın, ben daha önce Linux yüklemiştim. Birinci sırada o var. Şimdi bakın USB'm takılı olduğu için bakın USB SanDisk 3.2 Gen 1 olan benim USB'm. Bunu yukarı almamız için bakın F5 F6 tuşuyla alınıyor. Bakın F6 ile en üste getiriyorum. Sonra kaydedip çıkıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi Ventoy'un menüsü geldi. Bakın burada yüzlerce işletim sistemi atabiliyorum. İçine attım. Buradan Windows 11'e geliyorum. Windows 11'in de, onun da bir sürü versiyonu var ama ben orijinal Windows kuruyorum şu anda. Windows 11'i seçtim. Boot'in normal modu seçiyoruz. Bu diğer modlar işte Linux vesaire veya Mac'e kuracaksak bu işe yarıyor bu menü. Veya geri dönüyorsunuz buradan. Boot'in normal mod diyoruz. Evet, Windows 11 kurulum ekranımız geldi. Buradan sonraki diyoruz. Şimdi yükleyi tıklıyoruz. Tabi bu video daha çok bilmeyenler için, zaten bilenler bunları ezbere biliyordur. Çok zor değil. Bundan da korkmayın. Burada ilk bu ekranda eğer orijinal ürün anahtarınız varsa, orijinal Windows'unuzun anahtarı varsa buraya girebilirsiniz. Sonra da girebilirsiniz. Şart değil. Hani bunu kaçırınca bir daha giremem diye korkmayın. Tekrar girebiliyorsunuz. Veya bunu şu an girmek istemiyorsanız, yani varsa bile ürün anahtarınız ya da yoksa sonradan satın alacaksanız, ürün anahtarım yok'u tıklıyorsunuz. Burada da bakın Windows 11'in versiyonları çıktı karşımıza. Tabii ben yani evde tek network'te kullanmayan, yani çoklu bilgisayar paylaşım, dosya paylaşımı vesaire kullanmayan kişiler Home'u kurmasını tavsiye ediyorum. Çünkü bu daha hafif Pro'ya göre. O yüzden daha hızlı, daha verimli çalışacaktır. Home Single Language'de de tek dil demek. Yani tek dil desteği var. Education'da öğrenciler için, eğitim verenler veya eğitim alanlar için bir versiyon. Onları da tavsiye ediyorum öğrencilere. Biz tabi Pro kuracağız. Şirketler ve genelde network vesaire paylaşım kullananlar Pro kullanır. O yüzden Pro ile devam edeceğim. Burada şu checkbox'ı işaretliyoruz. Koşulları kabul ettiğimizi gösteriyor. Burada da yükselt var, özel var. Yükselt eğer bir Windows yüklüyse, mesela biz 11 kuruyoruz ya, eğer Windows 10 varsa, 8 varsa, ne bileyim daha eski versiyon varsa buradan yükselt diyerek de yükseltebilirsiniz kurulu Windows'un üzerine. Ama ben her zaman temiz kurulumu tavsiye ediyorum. Yani yükseltmede sorunlar çıkabiliyor. Çıkmaya da bilir. Bu tercih sizin. Ben temiz kurulum öneriyorum. Temiz kurulum için alttaki seçeneği seçiyoruz.
Burada bakın ben Antix Linux kurmuştum. Şimdi bunu siliyorum, bu partitionların hepsini. Sizde varsa siz de silebilirsiniz. Bunları seçip siliyoruz. Bakın ayrılmamış alan şeklinde kalıyor. Buradan yeni diyoruz. Eğer burada bölümlemek isterseniz, 2'ye bölmek istiyorsanız veya 3'e, burada boyutu seçerek 2'ye 3'e de bölebilirsiniz. Ben ama tek partition kullanacağım. O yüzden uygula diyorum. Tamam diyorum. Şimdi bizim Windows kurulumumuzu yapacağımız partition oluşturdu. Gerekli alanları da oluşturdu kendisi için, sistem için. Burada zaten direkt seçili geliyor kuracağınız yer. Ama birden çok diskiniz varsa vesaire, bunları daha önceden isimlendirirseniz de karışmaz. Ama genelde de büyük boyutta, zaten ilk seçiyorsunuz ya partition tek mi olacak, kaç boyutunda. Zaten en büyük boyutlu yeri seçerseniz sorun olmaz, oraya kuracaksınız. Ama dediğim gibi 2 diski olanlar, 2 ve daha fazla, onların dikkat etmesi gerekiyor. Hangisini silip kuracağına, o önemli. Sonraki diyoruz. Burada zaten Windows dosyalarını kopyalamaya başlıyor. Evet, yeniden başlata basıyorum. Şunu da belirteyim, eğer tekrar USB'den başlarsa, bazı bilgisayarlarda oluyor, tekrar USB'den hani Vento ekranı gelirse, bilgisayarı kapatıp USB'yi çıkarıp tekrar açtığınızda bu olmayacaktır. Yani Windows kurulumuna devam edecektir. Bilginiz olsun. Evet, gördüğünüz gibi ülke seçimi geldi. Tabii ki Türkiye'yi seçiyoruz. Türkçe köyü seçiyoruz. Burada ikinci bir klavye eklemek istiyorsanız ekleyebilirsiniz. İngilizce veya başka dilde bir klavye. Ben burada seçmeyeceğim için atla diyorum. Burada internet bağlantım var aslında. Bu en üstteki Gazi olan. Ama bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü böyle bir şekilde seçip ilerlerseniz sizden Microsoft hesabı isteyecek. O yüzden internet bağlantım yok diyorum öncelikle. Sınırlı kuruluma devam et diyorum. Şimdi bağlan derseniz yine eski devam ediyor. Deminki ekranda. O yüzden buraya ad giriyoruz. Gazi köpeğimin adı bu arada. Parola girmiyorum. Siz girebilirsiniz istiyorsanız. Açılışta soracaktır. Burada da birkaç şey var. Konum bilgilerini ve konumla ilgili, yani GPS ile ilgili durumları kontrol etmek istiyorsanız evet de bırakacaksınız. Cihazımı bul da laptopunuz kaybolursa, her laptopta yok ama içerisinde bir çip oluyor. Kapalı da olsa uydudan bulunabiliyor hırsızlık durumlarında. Burada kapatmanız gereken şeyler var. Gereksiz Microsoft'a bilgi yollayan. Bakın, bu tanımlama verilerini mutlaka kapatın. Dil tanımı vesaire için bunu açık bırakabilirsiniz. Ama bu özel deneyimler, reklam kimliği, bunları kapatın. Çünkü sizin alışkanlıklarınızı ve girdiğiniz çıktığınız siteleri, yaptığınız hamlelerin hepsini Microsoft'ta bilgi veriyor. O yüzden bunları kapatın muhakkak. Yani şu mürekkep oluşturma, yazma, cihazımı bul da dediğim gibi laptopsa ve üzerinde o çip bulunuyorsa, hepsinde olmuyor. Bunu söyleyeyim. Bunu cihazınızın marka modelinden bakıp öğrenebilirsiniz internetten. Konumu muhakkak açık bırakın. O işinize yarayacaktır. Kabul et diyoruz. Evet, masaüstümüz geldi. Evet arkadaşlar, ilk yapacağınız şey, tabi bunu bilmeyenler için söylüyorum. Burada bu arada bu gizli konuları sol tuşa basılı tutup buraya alabilirsiniz görmek istiyorsanız. Ben görmek istediğim için bunları alıyorum buraya. İlk yapacağımız şey tabii ki internete bağlanıp driverları yüklemek. Daha önce söylemiştim, benim Wi-Fi bu.
şifresini girip sonraki diyoruz. Bu arada şu dipnotu vereyim. Bazı bilgisayarlarda Windows kurduğunuzda eğer zaten Microsoft'un driverları içinde yoksa tabii ki Wi-Fi tanımayacaktır. Bu durumda başka bir internet bilgisayarından veya telefonunuzdan bir yerden indirip USB'ye atıp Wi-Fi sürücüsünü o şekilde USB'yi takıp yüklemeniz gerekecek. Onu da söyleyeyim. Herkeste bu direkt tanımlı gelmeyebilir. Aklınızda olsun. Ben böyle size ince dipnotları vereceğim. Çünkü bunlar karşılaşılan şeyler. Bakın ekran kartı sürücümüzü bu görmediği için aramak için Windows Update'ten faydalanmamızı söylüyor. Rahatsız etmeyin modunu ben kapattım. Açık geldi gördüğünüz gibi. Şimdi internete bağlı bilgisayarımız. Hemen bakın burada bir de ben masaüstü simgelerini açıyorum. Kişiselleştire giriyoruz. Burada temaları buluyorsunuz. Temaların içinde bakın masaüstü simge ayarları var. Burada bunları ben hepsini kullandığım için siz açmayabilirsiniz dilerseniz. Açmak isteyenlere nasıl açılacağını gösteriyorum. Gördüğünüz gibi ben H kullanmayacağım için bunun kısa yolunu siliyorum. Şimdi Chrome'u yükleyip bunu kullanmayacağım. Buradan da kaldıracağım. H kullanmıyorum. Bunları kabul etmeyin. Yani hiçbir zaman Microsoft'un önerilerini kabul etmemenizi tavsiye ediyorum. Bu çok önemli değil. Yani bunu yapmasanız da olur. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar şimdi size bir site göstereceğim. www.ninite.com ninite.com. Bakın buraya giriyoruz. Bu site ne yapıyor? Onu da hemen anlatayım. Bakın burada bilgisayarda ilk kurduktan sonra işinize yarayacak temel programların hepsi hemen hemen hepsi var burada. Ve en son sürümlerini kuruyor. En önemli nokta bu. Hani eski sürüm olmuyor burada. Her zaman en yeni versiyonunu indirtiyor size. Bakın Chrome buradan mesela neleri istiyorsanız bakın browserlar var, resim yazılımları, işte Microsoft'ta gerekli kütüphaneler, işte PDF gösterici, LibreOffice, işte Microsoft Office alternatifi vesaire bir sürü gördüğünüz gibi video oynatıcı, medya oynatıcılar, sıkıştırma programları, yani bir sürü şey var. Buradan gerekli olanları yükleyebilirsiniz. Mesela ben Chrome'u yükleyeceğim sadece browser olarak. Buradan Zoom, Discord vesaire bunları kullanmadığım için şu an yüklemeyeceğim. PDF Reader olarak Foxit Player'ı yüklüyorum muhakkak. LibreOffice'i de yüklüyorum. OpenOffice de aynı şekilde LibreOffice gibi Microsoft Office alternatifi bir yazılım. Şunlar da PDF yazılımları yine. Ama ben Foxit daha hafif, daha kolay olduğu için bunu yüklüyorum. Hem de Türkçe yapabiliyorsunuz dilini. Birazdan gösteririm. İmaj programları ben kullanmıyorum. Resimle vesaireyle ilgili işim olmadığı için, ama burada işinize yarayacak işte ekran görüntüsü alma vesaire için ShareX'i kullanabilirsiniz. İrfan Viv meşhurdur mesela resim gösterici. Ama dediğim gibi ben Windows'un ki bana yetiyor. Ben şunlarda ihtiyacım olduğu için kuracağım. Bunların hepsini kuracağım. Özellikle oyun vesaire oynuyorsanız zaten ya da belli business yazılımlar, iş yazılımları bunlara gereksinim duyabiliyor. O yüzden yüklüyorum. WinRAR'ı yüklüyorum. EasyZip de iyidir. Onu da yükleyebilirsiniz. Ama klasik herkes WinRAR kullandığı için. Yani EasyZip de RAR'ları açıyor bu arada. Bilginiz olsun. Evet. Şimdi WinRAR'ı seçtik. Burada bulut tabanlı yazılımlar işte Dropbox, Google Drive vesaire var. Ben Google Drive'ı yükleyeceğim. Google hesabım olduğu için. Dropbox kullanan veya işte OneDrive zaten yüklü geliyor gördüğünüz gibi. O da yine bunlara benzer bir yazılım. SugarSync. Onu da kurabilirsiniz. İşte geliştirici yazılımları var. Python, FileZilla, FTP yazılımı vesaire.
Bunları da benim şu an ihtiyacım olmadığı için bunları kurmayacağım. Torrent programı var. Kullanıyorsanız kurabilirsiniz. Ben video oynatıcı olarak VLC kullanıyorum. Her şeyi açabildiği için. Apple olanlar iTunes'u da kurabilir. Eski Winamp'ımız var. MP3 dinlerken kullanırdık. İşte Spotify kullanan varsa onu kurabilir. Ben bunları kullanmıyorum, diğerlerini. Bunları da kurabilirsiniz. Ben bunları da kuracağım. İşime yarayacaktır. Burada da işte güvenlik antivirüs programları var. Malwarebytes var. Güzeldir. Antivirüslerin bulamadığı şeyleri bulur. Bunları kullanabilirsin ama bunlar yani 30 gün falan kullanabiliyorsunuz. Çoğunu. Sonra ücret istiyor. Bilginiz olsun. Yani hepsi bedava, free yazılım değil buradakiler. Genelde bir ay kullanım süresi verirler. Bunu aklınızda olsun. İşte uzaktan bağlanma için AnyDesk kullanıyorum. TeamViewer'da kullanan varsa bunu kurabilir. Bunlar da aynı şekilde, şunlar uzaktan bağlanmak için yazılımlar. Ben Terracopi'de kullanıyorum. Kopyalamayı hızlandırıyor. Microsoft'un kendi kopyalama sisteminden daha hızlı. Revadan Installer programı kaldıramadığınız şeyleri kaldırır. Onu da söyleyeyim. Başka, bu gereksiz dosyaları silen CCleaner meşhurdur. Eski bir yazılım. Gereksiz dosyaları temizler, bilgisayarınızı daha hızlı çalışmasını sağlar. Zamanla çünkü birikir böyle gereksiz dosyalar. Onları da silmeyi unuturuz genelde. Yani normal bir kullanıcı unutur. Evet, ben Java kullanmadığım için Java ile ilgili şeyleri kullanmayacağım. Ama buna gereksinim duyuyorsanız Java ile ilgili bütün kurulumlar var burada neredeyse. Evernote not alma programı. Eğer not almak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Google Earth'ü biliyorsunuz. Online atlas, yani size bütün her yeri gösterebiliyor. Steam'de ihtiyacım olacak. Bazen oyun oynuyorum. Dolayısıyla Epic'i de kuracağım. Bu şifrelerinizi saklamak için bir program. Hani unutuyorsanız tek bir şifre girip diğer şifrelerinizi buraya kaydedebilirsiniz. Everything'de hızlı arama programı. Microsoft'tan daha hızlı arar. Onu da kullanabilirsiniz. Bu da sesli olarak ekranda olanları okuyor arkadaşlar. Yani eğer ihtiyacınız varsa kullanabilirsiniz bunda. Evet, şimdi burada başka ihtiyacımız olan, bakalım. Evet, sonra da arkadaşlar seçtiniz istediklerinizi. Hangilerini korumak istiyorsanız seçtiniz. Sonra Get Your Ninite'ye basıyorsunuz. Size bir dosya indiriyor. Sonra bu dosyayı inince açıyorsunuz. Çalıştırıyorsunuz dosya açla. Sonra bunu kapatabilirsiniz. Şimdi o seçtiğimiz yazılımları otomatik olarak kuruyor. Seçtiğimiz yazılımları bakın burada Show Details'a basarsanız seçtiklerinizi gösterecektir. Bakın gördünüz mü? Burada bizim seçtiğimiz bütün her şey, bakın sırayla otomatik download edip indirip kuruyor. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yani öyle tek tek ileri next vesaire bu şeylerden de kurtulmuş oluyorsunuz. Hızlıca bunları internetiniz hızına bağlı olarak hızlıca ve bilgisayarınızın hızına bağlı olarak dolayısıyla kuruyor. Dediğim gibi bakın şimdi direkt bakın şu an Chrome'u kuruyor. Browser'ı kuruyor. Bakın kurduktan sonra zaten masa üstüne kısa yolları gelecek. Gördüğünüz gibi masa üstüne kısa yolları geliyor. Direkt kuruyor yani bu şekilde. İşinizi kolaylaştırır. Bilginiz olsun. Bunun gibi bir yazılım daha var. Onu da daha sonraki videolarda gösteririm. O da çok güzel. O daha detaylı. Hatta Windows'a bazı başka değişiklikler de yapabiliyorsunuz onunla. Evet, Google Drive menüsü geldi. Buradan
Evet arkadaşlar, bakın bitti hepsi. Temiz'i kapatıyorum. Dediğim gibi bakın, bunları ben buraya görmek istediğim için buraya alıyorum. Siz şey yapabilirsiniz, almayabilirsiniz. Gizli de kalabilir. Şimdi bakın, bunları kurduk. Şimdi mesela bazı yazılımlarda da şöyle şeyler oluyor. Mesela VLC Media Player'ı açalım. İlk kez açtığımızda bu ekranlar çıkacak. Bunları sürdür diyorsunuz mesela, bunda sadece. Bu kadar, bir daha çıkmayacak o. Mesela aynı şekilde Foxit PDF Reader'ı açtığınızda bakın, kayıt olun diyor. Kayıt olmanıza gerek yok. Ücretsiz bu yazılım. Ama ücretli versiyonu da var. Pro versiyonu. Bakın burada Not Now'ı tıklarsanız bir daha çıkmayacaktır. Bu arada bu İngilizce. Türkçe yapmak için de File'dan Preference'e giriyorsunuz. Burada bakın Languages var. Buradan Türkçeyi buluyorsunuz. Tıklıyorsunuz. OK'ye basıyorsunuz. Evet diyorum buna. Onu da kapatacağız bu arada. OK diyoruz tekrar. Şimdi onu arka planda kurup tekrar yeniden başlattığında bakın download finish diyor. Kurayım mı diyor. Bakın burada restart now'ı seçerseniz bakın artık Türkçe oldu. Artık Türkçe kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bazı yazılımlarda ilk açılışta böyle şeyler sorar. LibreOffice'i de açalım. Bunda da soruyordu sanırım. Evet, bunu daha önce soruyordu herhalde, sanırım yeni versiyonda sormuyor. Bakın Writer dediği Word benzeri. Aynı bildiğiniz böyle. Ve Word dosyalarını açabiliyorsunuz. Aynı zamanda yine aynı şekilde kaydedebiliyorsunuz. Bakın kendi ODF formatı var. Bakın ama bildiğiniz Word formatlarının hepsini destekliyor. Hem açıyor hem de o şekilde de kaydedebiliyorsunuz. Yani kaydedip başka Word kullanan birine gönderdiğinizde açıp kullanabiliyor, editleyebiliyor, düzenleyebiliyor. Bilginiz olsun. Aynı şekilde bakın kalk hesap tablosu dediği Excel. Burada size ipuçlarını da gösteriyor. Bunu kapatmayın ilk kez kullanıyorsanız. Bu da biliyorsunuz Excel alternatifi. Bakın bunda da bakın ODF, ama bakın diğer Excel versiyonlarının hepsini destekliyor. Mesela bakın böyle kaydederseniz, normal hangi versiyon kullanıyorsa karşı taraf, ona kaydederseniz o şekilde kullanabilir. Her iki kişi de kullanabiliyor. Bilginiz olsun. Index zaten uzaktan bağlanma yazılımı. Bunları da dediğim gibi bilmeyeniniz varsa, özellikle bir yazılımın nasıl çalıştığını, nasıl kullanıldığını öğrenmek istiyorsanız bana yorumlara yazın. İsteklerinizi, görüşlerinizi yazın. Ona göre tekrar video çekeriz onlarla ilgili. Şimdi arkadaşlar, ikinci en önemli şey driverlar. Şimdi bu otomatik tabi arkada indirdi bazı şeyleri. Yalnız şöyle bir şey yapacağız. Bakın şuradaki şu Wi-Fi ses ve batarya kısmına tıklarsanız buraya sol tuşla, bakın burada bir çark işareti var. Tüm ayarlar yazıyor. Buna tıklıyorsunuz. Burada bakın Windows Update var. Buraya geliyoruz. Şimdi burada yapmanız gereken bir şey var. Gelişmiş seçenekleri tıklıyorsunuz ve diğer Microsoft ürünlerinin güncelleştirmeni alıp tıklarsanız, bunu açarsanız işte bilgisayarınızdaki driverlar, Office'in update'leri, güncellemeleri Windows'un zaten yapıyor. Diğer bu bütün güncellemeleri ve driverları, sürücüleri de yüklemiş oluyorsunuz bunu seçerseniz. Onları da getiriyor. Bunu seçmezseniz güncelleştirmelerde çıkmaz. Bilginiz olsun. Şimdi buradan güncelleştirmeleri denetle diyorum. Bakın gördüğünüz gibi diğer Microsoft güncellemelerini al dediğim için bakın laptopun BIOS'u, firmware'i dahil bakın hepsini indiriyor. Onu seçmeseydiniz bunları dahil etmiyor. Bunları indirmiyor. O yüzden onu da muhakkak seçin. Bir de bir şey daha göstereceğim. Burada isteğe bağlı yine gelişmiş seçeneklerde
Bakın isteğe bağlı güncelleştirmeler bölümünde de bazen driverlar oluyor. Ya da yeni versiyonu çıkınca burada çıkıyor. Onları seçip yüklemeniz gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Buradan isteğe bağlı bölümüne de bakmayı unutmayın. Gerekli şeyleri kurun. Evet arkadaşlar, bakın hepsini yükledi ilk etapta. Bakın buradan şimdi yeniden başlat yapmanız gerekiyor. Şuradan yaparsanız aynı şey değil artık. Ancak şöyle güncelleştir kapat veya güncelleştir yeniden başlat seçerseniz, eğer yeniden başlat derseniz bunlar devreye girmiyor. Yani ya dediğim gibi buradan güncelleştir kapat veya güncelleştir yeniden başlatı seçmeniz gerekiyor. Ya da buradan şimdi de yeniden başlatı seçmeniz gerekiyor. Yoksa yaptığınız güncelleştirmeler devreye girmiyor. O yüzden direkt yeniden başlat yapmayın. Yapıyorsanız da bilin ne olduğunu. Evet arkadaşlar, burada da gördüğünüz gibi laptopumun BIOS'unu, firmware'ini de indirdiği için bunu kuruyor. Burada sakın kesinlikle kapatmayın. Bu konumdayken kapatırsanız bilgisayarınız bir daha açılmaz. Servise götürmek ya da bilgisayarcıya götürmek zorunda kalırsınız. Bunu kesinlikle yapmayın. Bu çok önemli. Ya da bunu indirtmeyin. Yoksa dediğim gibi bunu yarıda bırakırsanız, yani adaptörü de laptopun takılı kalsın. Laptopsa masaüstü bilgisayar zaten direkt çalışıyor. Söylediğim gibi bakın BIOS güncellemesini yaptı. Tekrar açılıyor. Windows güncellemelerine devam ediyor. Dediğim gibi kesinlikle orada bilgisayarı kapatmayın ya da elektrik giderse, laptopta çok sorun değil bataryada belli bir yüzdedeyse, ama kritik yüzdedeyse, kapanacaksa çok büyük sıkıntı, bilgisayarınız açılmaz. Bilginiz olsun, çok önemli. Evet, ilk güncelleştirmemiz yüklendi, bilgisayarımız açıldı, BIOS'umuzu da update ettik. Şimdi bakın tekrar buradan şu Wi-Fi ses ve batarya dolum ikonunun olduğu yere tıklıyoruz. Steam'i güncelliyor. Çark işaretini, tüm ayarlara basıyoruz. Tekrar Windows Update'e geliyoruz. Tekrar denetletiyoruz. Çünkü ilk update'lerden sonra, yani güncelleştirmelerin de güncelleştirmeleri oluyor. Dediğim gibi burada şimdi artık güncelsiniz yazana kadar güncelleştirmeleri yapıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi buradan denetleyeceğiz tekrar. Bakalım başka var mı? Genelde olur, onu söyleyeyim. Bakın gördüğünüz gibi Windows'un Microsoft Defender antivirüsü için bakın bir güncelleme yüklüyor şu anda. Bu arada şeye bakalım. Bakın gelişmiş seçeneklerden isteğe bağlı, bakın burada Lenovo firmware var gördüğünüz gibi. Yüklemişti, demek ki bir üst versiyonu daha var. Bunu istersek yükleyebiliriz. Bunu yüklemeseniz de olur bu arada. Ama bilgisayarınızda bazı problemler yaşıyorsanız en son güncellemeyi yapmanızı tavsiye ederim. Ama bir sorun yoksa yapmayın. Gördüğünüz gibi onu da yükledi. Tekrar basıyorum. Tabi ben Windows 11'in en son çıkan sürümünü yüklemediğim için bakın hizmet süresi sonuna geldi diyor. En son şeyi de kurabiliriz. Ben size bunu göstermek için yapmıştım. Burada artık güncelsiniz yazıyor. Hiçbir güncelleme kalmadığı zaman. Bakalım driverlarımızın hepsi yüklenmiş mi? Bakın bu bilgisayara sağ klik yapıyorsunuz. Özelliklere tıklıyoruz. Buradan aygıt yöneticisine tıklıyoruz.
Gördüğünüz gibi hepsi yüklenmiş. Yüklenmeyen, ünlem, soru işareti olan hiçbir şey yok. Dolayısıyla hiçbir şey yüklememize gerek yok aslında. Bu arada buradan da yine aynı yerde bakın ürün anahtarı ve etkinleştirme bölümüne girdiğinizde bakın burada etkin olması gerekiyor. Etkin değilse işte elinizde orijinal Windows 11 Pro anahtarı varsa buraya girip etkinleştirmeniz gerekiyor. Veya buradan değiştir deyip farklı bir şeyle kurduysanız değiştir deyip doğru anahtarı girip etkinleştirebilirsiniz. Ben daha önce etkinleştirdiğim için bu bilgisayarda direkt etkinleşti. Şimdi de bakın şuraya da bakın, ben bunu dediğim gibi H'i kullanmıyorum. Sağ tuş yapıp görev çubuğundan kaldır diyorum. Bu şekilde sağ tuş yapıp kaldırabiliyorsunuz istemediklerinizi. Buradan da istediğim işte Chrome'u burada görmek istiyorum. Bakın buradan sol tuşa basılı tutup sürüklüyorum. Buraya istediğiniz şeyleri de bu şekilde getirebilirsiniz. Bakın bunları böyle kaydırabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Mesela ben burada devamlı kullandığım şeyleri buraya koyuyorum. Şunların kısa yollarına gerek yok ama siz kaldırmaya da bilirsiniz. Ben kaldıracağım. Diğerlerini de şöyle yapabiliriz. Bunu da boşaltalım. Evet, şimdi de bakın benim laptopum Lenovo olduğu için Lenovo'nun sitesine girip başka güncel driver'ı var mı ona bakacağız. Evet arkadaşlar, Google'a Lenovo yazıyorsunuz. Benim laptopum Lenovo olduğu için, tabi sizin laptop markanız neyse ya da masaüstü bilgisayarınızın anakartı ve diğer parçalarının marka ve modelleri neyse buraları Google'a yazıyorsunuz. Şimdi ben laptop olduğu için Lenovo'nun sitesine giriyorum ve kendi sitesinden indirin. Öyle abuk sabuk driver indirme yazılımları vesaire, bunlar tehlikelidir arkadaşlar, bilginiz olsun. Buradan desteğe giriyorum. Bakın ürünü tespit edin diyorum. Hani uğraşmamanız için manuelde yapabiliyorsunuz bunu. Buradan bunu yüklüyoruz. Bakın bir hata veriyor. Şuraya tıklayabiliriz. İndir diyelim. Evet, bunu kuracağız. Evet, kurduk. Gördüğünüz gibi bakın benim laptopumu direkt gördü. Şimdi buradan aşağı inip sürücüler ve yazılımlar kısmına geliyoruz. Bakın burada otomatik güncelleme var, manuel var. Otomatik yapsın istiyorsanız şimdi tara diyorsunuz. Tarayıp olmayanları veya güncel olmayanları size listeliyor. Yükleyebiliyorsunuz. Buradan da mesela kendiniz neye ihtiyacınız varsa veya tek tek yüklemek istiyorsanız onu da yükleyebiliyorsunuz. Ama bende çoğu yüklendiği için ben tara diyeceğim. Taramayı başlat dedim. Evet, bunda bakın sistem güncellemesi var diyor. Yüklüyorum. Evet diyorum buna da. Bakın burada bir beklememizi söylüyor. 1 ve 3 dakika arası sürecek diyor. Bakın taramaya başladı. Bunu yapın çünkü bazen Microsoft'un ve işte başka yerlerden indiğiniz sürücülerde problem olabiliyor veya güncel olmayabiliyor. Böyle kendi sitelerinden, destek kısmından, sürücüler kısmından indirirseniz çok daha doğru olacaktır. Hem de virüs bulaşma riskini vesaire azaltırsınız. Bakın ben de bunları buldu. Gördüğünüz gibi Bluetooth driver'ını diyor yükle. Serial I/O driver'ı, VLAN. Bakın ben bunların üçünü de seçtim. Seçilenleri indir diyorum. Bakın şimdi güncelleyecek sürücüleri. Install now diyoruz. Evet, hata verebiliyor bazen. Tekrar deneyelim.
Evet, sadece Bluetooth çıktı. Diğerlerini yükledi. O yüzden bu çıktı. Bunu deneyelim tekrar. Eğer burada yine hata alırsanız manuel yükleme ekranından devam edip kurabilirsiniz. Öyle daha sağlıklı aslında. Bakın hata veriyor. Bakın burada burayı tıklayarak diyor. Bakın ben şöyle yapacağım. Geriden bakın manuel güncelleme kısmına gireceğim. Bakın burada tek tek gördüğünüz gibi en son versiyonları genelde en üstte olur. Tarihlerinden de anlayabilirsiniz. Burada yayınlanma tarihlerini kontrol edin. Bakın mesela en son çıkan bu. Ve en son çıkanı indirin. Bakın bunları da indirip kuracağız sonra. Kuralım. Bu arada bu Wi-Fi driver olduğu için internetiniz bir süre kesilecektir. Şaşırmayın. Şimdi geri dönelim. Bakın BIOS biz yüklemiştik. Bakalım son BIOS'u yine indirelim. 2024'te çıkmış. Ben BIOS'u da indiriyorum. Sonra kuracağım. Ama bunu yapmanızı, yani bilinçli bir kullanıcı, tecrübeli değilseniz yapmanızı önermiyorum. Gerekirse yapın, yaptırın. Bakın Bluetooth modem, Bluetooth driver'ını mesela otomatik yükleyememişti. Manuel deneyelim. Şu şekilde kuracaktır. Gördüğünüz gibi kurdu. Otomatikte kurmamıştı. Enerji yönetimine bakalım. Bunu da indirelim. Yani buradaki her şeyi kurmanızı tavsiye ediyorum. Sağlıklı çalışmasını istiyorsanız. Evet. Mesela bakın AMD Driver'ı 2023. Bunun daha yenisi vardır muhtemelen. Yani Windows yüklemiştir. O yüzden ben yine de indireceğim. Bakacağım eski mi yeni mi. Bakın kamera, kart okuyucu vesaire onların driverları. Bakın burada kamerada aynı, bakın kart okuyucu driver'ı var. O altta bakın, tek şeyde olduğunu düşünmeyin. Alt tarafları da kontrol edin. Kart okuyucunu da kuralım. Laptop'unda kart okuyucu da mevcut. Evet, burada başka bir şey yok. Geri dönelim. Parmak izi okuyucusunu da kuralım. Evet, ses. Bakın bu bence bunu kurmaya gerek yok. Çünkü 2021 versiyonunu koymuşlar. Eski bir versiyon. Hatta 2022 var en son güncellenen. O yüzden bunu kurmayacağım. Microsoft bunun en güncelini kurmuştur. Orada işte bilgisayar testi yapabileceğiniz yazılımlar var. Mesela şu Windows olanı indirelim. Donanımımızın sağlıklı çalışıp çalışmadığını test ediyor. Evet arkadaşlar, driverları da kurduk Lenovo'nun kendi sitesinden. Bazı tool, Lenovo ile ilgili, laptopla ilgili tool'ları da kurduk, araçları. Her şeyimiz okey. Gördüğünüz gibi gayet performanslı çalışıyor. Bunun dışında yapılacak bazı şeyler de var tabi, ama bu video çok uzun olacak. Burada ben Windows kurulumunu aşama aşama gösterdim size. İşte Windows 11 Pro'yu kurduk. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Sorularınız, görüşleriniz, önerileriniz olursa yorumlara yazın. Onunla ilgili de video çekmeye çalışırım. Şimdilik hoşça kalın.